Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir poğaça tarifi hazırladım ki hem şeklini hem yumuşaklığını hayran kalacağınız bir poğaça tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Bir paket kuru maya ilave ediyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerini bir karıştıracağım. Unumu almadan önce. Tamam, yeterli. Burada 5,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini kullandım çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen böyle yumuşaklığını da göstereyim. Poğaçamızın hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurumuz mayalandı. Şimdi hemen böyle havasını alıyorum hamurumun. Eşit bezeler haline bölüyorum. Yumurta büyüklüğünde olacak şekilde. Evet, bütün hamurumu bezeler haline getirdim. Şimdi hemen böyle karşıya alıyorum ve poğaçamın şeklini vermeye başlıyorum. Poğaçamızın şekli bu şekilde olacak. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bezemin bir tanesini aldım. Avucumun içinde büyütüyorum. Sonra masamın üzerinde büyütüyorum. Ve üzerine alıyorum. Hemen alttan geçirip poğaçamın şeklini veriyorum. Böyle bu şekilde. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen böyle son bir tane daha göstermek istiyorum. Avucumun içinde hamurumu büyüttüm. Sonra masamın üzerine alıp büyütüyorum. Ve bu şekilde poğaçamın şeklini veriyorum.
Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, bütün poğaçalarımın şeklini verip bitirdim sizlere gösterdiğim gibi. Şimdi üzerine bir buzluk poşeti kapatacağım ve 15-20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Poğaçam tepsi mayasını aldı. Hemen böyle üzerinden buzluk poşetlerini alıyorum. Yumurta sarımı önce çırpıyorum. Sonra eşit bir şekilde bütün poğaçalarımın üzerine ilave edeceğim. Hemen yan taraftaki tepsimin içindeki poğaçalarımın üzerine de yumurta sarımı ilave edip sonlandıracağım. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp poğaçalarımın altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 20-25 dakika kadar poğaçalarım pişti. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu vermiş olduğum ölçüden 20 tane poğaçam çıktı. Yani çok bereketli bir poğaça tarifi gerçekten de. Hemen böyle yakından da göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız, pamuktan bile daha yumuşak bir poğaça tarifi oldu. İnanın ki her zaman yapmak isteyeceğiniz, benim de her zaman yapmış olduğum bir poğaça tarifi. Ben bu poğaça tarifini çok seviyorum arkadaşlar. Hem şeklini hem yumuşaklığını ve sık da yapmış olduğum bir poğaça tarifi. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Yani bakar mısınız yumuşaklığına? Asla abartmıyorum. Sizler de zaten poğaçamın yumuşaklığını ve şeklinin güzelliğini görüyorsunuz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve beni de buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.